Evet, yine Doğu Bank'tayım. Bu sefer Doğu Bank'a aksiyon kamerası almak için geldim. Geçenki videomda size bahsetmiştim. Bu abiden aksiyon kamerası alacağız diye almaya geldim. Bu kamerayı bize tanıt abi. Çünkü hiç kimse bilmiyor. Sojo Türkiye'de pek bilinmeyen marka, evet, ama bu SC Cam'i falan sen araştırmışsın zaten. SC Cam'den çok daha iyi görüntü kalitesi, titreşim kesme, gyro dediğimiz titreşim kesme olayı şurada. Bunda açı ayarı yapabiliyorsunuz. Ve SC Cam'lerde genelde 12-16 megapiksel çözünürlük olur. Bunda 20 megapiksel fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra bunda ek olarak SC Cam'in yapmadığı dalma modu var. Diving mod en altta. Ve gece görüş var belli bir yere kadar, o da çok etkili olmasa da. En büyük özelliği açı ayarı ve gyro olması bu cihazda. 30 metre suya girebiliyorsunuz. Wi-Fi'den direkt telefona görüntü aktarabiliyorsunuz. Sonra araç kamerası modu var, araç kamera modu var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Araç kamera modunu açtığınızda. Böyle yani. Peki fiyatı ne kadar bu makinenin? Fiyatı normalde 675, sana zaten 550 lira demiştim. Evet, sana indirim yapacaktım. 550 TL olur. Bu fiyata alabileceğin en iyi çözünürlükte kamera bu. Değil mi? Aynen, yani daha yükseğe çıkayım deyip 1000 lira, 1050 lira, 1100 lira versen de görüntü kalitesinde hiçbir değişiklik olmaz. Aynen öyle. Zaten videolarını çekip yayınlayacaksın, oradan da arkadaşlar anlar. Ben şimdi bir tane GoPro almak istiyorum. Evet. GoPro 7 bilek alacaktım normalde. Ama sen diyorsun ki 4K çekmeyeceksen. Hiç gerek yok. 5, GoPro 5 ve 6'da aynı özellikte. Hiç değişen başka bir şey yok. Aynen öyle. O zaman ben GoPro 5'le mi karşılaştırayım? 5, 6 ama 7'ye o kadar para vermene gerek yok. GoPro 5 bilekte 1100 lira, 1200 liraya bulursan hiç kaçırma. Tamam o zaman. Bunu tamam. GoPro 5 ile açayım mı? Açalım, aynen, cihazı da açalım. Arkadaşlar ben çok eskiden, ben sana söylemiştim ya, bir tane Soko kullandım ben diye, Sojo kullandım diye. Ben de şaşırmıştım. Evet, kimse bilmiyor. Aynen, o eski bir cihazdı ama ben çok memnun kalmıştım ondan. Ama sen diyorsun ki onunla bunun arasında bayağı bir fark var. Senin kullandığın modelde gyro yoktu. Sony sensör yoktu. Düz 2-3 dolarlık bir sensör kullanıyor. Bu ekende falan olan. Bu Sony'nin sensörünü kullanıyor, doğru mu? Sony'nin sensörünü kullanıyor, aynen öyle. Kimse bilmiyor bu makineyi. Gerçekten ben bildiğim için bu makineyi alıyorum. Çin'de falan SC Cam'den daha çok tutuluyor. Tabii, Türkiye'de bilinmiyor. O da neden? Türkiye'de, aynen. Sojo'nun reklam pek önem vermemesi. Ondan dolayı. Kesinlikle. SC Cam mesela çok iyi reklamını yapıyor. Türkiye'de herkes biliyor. 10 kişiden 5'ine sor bilir. Evet, doğru. Cihaz hazır. Şu an kartı takıp çalıştıracaksın. Şarj edeceksin. Şu an içinde şarjı yok. Burada gördüğün gibi çekim ayarları, gyroskop, titreşim kesimi. VDR modu da bunda Sojo'lara özel bir özellik. Eksi artı ışığı dengeleyip videoyu onu yansıtıyor. Süper. Bu no name ekenle kötü dandik cihazlarda bu mevcut değil. Timelapse var. Motion detection hareket sensörü. Açı ayarı Angel. Diving mod dediğimiz gibi dalma modu. Bu balık gözü falan. Balık gözünü işte düşürürsen ışığı onu kaldırabiliyorsun. Sonra araç kamera modu da var. Onu bulayım. O da aslında önemli bir araç kamera modu. Evet. Bunu çakmaklığa taktığınızda araç çalıştığında otomatikman çalışıyor. Otomatikman kapattığınızda duruyor. Bu da diğer cihazlarda yoktur. Sonra ekran koruyucu en önemli kısmı, bunu 30 saniye seçeceksiniz. 30 saniye sonra ekran kapanır ama çekime devam eder. Bu pil ömrünü uzatır. Peki pil ömrü ne kadar gidiyor? Şimdi gyrolu cihazlarda çok gitmez. Maksimum 1 saat civarı. Öyle mi? Tabii gyro içinde devamlı sabitlediği için. Doğru. Ama gidip 100 lira, 150 liralık bir cihazlar alırsan 2,5 saat falan gidiyor. Aslında tam tersi. Cihaz ne kadar kaliteli olursa batarya ömrü o kadar düşüyor. Peki bunun bataryası dahili mi yoksa çıkartabiliyor musunuz? Çıkartabiliyorsunuz bataryayı. Yedek bataryası ne kadar bunun? Şimdi göstereyim. Süper. Bu 1050 amper batarya. Evet. Bunun fiyatı 40 lira, 45 lira civarı. 1350 şu an elimde var mı yok mu bilmiyorum. 1350 amper var. Onunla yaklaşık 1 saat 20 dakikaya kadar çıkartıyor. Onun fiyatı da 55-60 liraya veriyor. O zaman bir tane daha almak lazım yedek batarya. Çünkü, aynen öyle. Evet, çünkü yolda uzun yol videosu çektiğimizde. İkinci batarya. Powerbank'a da takabilirsin gerçi. Arkadaşlar ben bu cihaza çok güveniyorum. Dediğim gibi en eski cihazını kullanmama rağmen çok memnun kalmıştım. Şimdi bu cihazı aslında sabırsızlıkla test etmeyi bekliyorum. Çok iyi de, hani ben çok anlamadığım için abi çok iyi anlattı bunu.
Ben şu anda şunu söyleyeyim. Bütün cihazlarımda kutuya zarar vermediği süre zarfınca beğenmediğin zaman herhangi bir cihazda direkt birebir değişimini yapıyorum. Cihazı bildiğim için öyle bir ihtimal yok. Olursa da direkt değişimini yapıyorum. Ayrıca bizim internet sitesi de var benim arkadaşım. Evet, internet sitesinde söyleyebilirsiniz. Maxi Tekno Avcılar'da. Maxi Tekno. Direkt oradan da temin edebilirler. Kesinlikle. Ben cihazı bilmesem inanın ki girmem normalde ama gerçekten sen cihazı bilerek biliyorum. Geldin zaten. Kesinlikle bilerek geldim. Ve sen de zaten bu konuda bayağı bir deneyimlisin abi. Eyvallah. Artı ben normalde 1050 liralık makine diye almaya geldim. Abi bana direkt bu 550 liralık makine önerdi. Zaten buradan belli ediyor. Satış yapmak için değil, cihazı tanıtmak için oldu. Beğenmezsen de tabii ki her zaman gelip aynen. TL'lik cihazı alabilirsin. Aynen. Sıkıntı değil. Benim için kutu önemli. Tamam. Kutu yok ben de çok önem veririm. Kutuya tertemiz bakarım. Hani böyle açıldığını bile anlayamazsın yani. Aynen öyle. Öyle bakarım. Evet arkadaşlar, birinci kameramı aldım. GoPro 7 de alacaktım normalde ama bilmiyorum bakalım 7 mi alacağız, 7 bilek mi alacağız yoksa 5-6 mı alacağız? Ona da bakacağız.